Eğitim serimizin 9. videosundayız. Bu videoda artık şeritle ilgili bir şeyler anlatmaya başlayacağız. İlk anlatacağımız şey arkadaşlar, giriş sekmesindeki şu kısım olacak. Aslında tüm ofis programlarında da hemen hemen ortak olan, herkesin kullandığı, hücre biçimleri, şekilleri, arka plan yazı tipi, kenarlık gibi belli başlı seçeneklerin olduğu kısım. Tek tek ufak ufak bahsedelim istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ilk kısım, bakın ben tabi buraya uygulamamız için bir veri hazırladım. İlk kısım arkadaşlar yazı tipinin değiştiği kısım. Bakın normalde şu anda mevcutta Calibri Body isimli bir yazı tipi varmış. Bakın bunun yanındaki kulakçığa tıklıyorum. Bana belli başlı yazı tipleri veriyor. Bunlardan herhangi birini seçip istediğimiz yazı tipi olarak uygulayabiliriz anlamında. Ben ne seçeyim? Abadi seçeyim. Bakın değiştir yazı tipi. Bir yanında arkadaşlar yazının büyüklüğünü yine yanındaki kulakçığa tıklayarak bakın bana seçenekler sunuyor. Yazı tipinin büyüklüğünü yani yazının büyüklüğünü bunlardan seçerek bakın büyütebilirim, daha küçültebilirim. Ya da elimle atıyorum manuel olarak ben 10 yazmak istiyorum. 10 da yazabilirim. Bir yanında da arkadaşlar aynı şekilde yine yazının büyüklüğünü ayarlayabileceğimiz fakat tek tek böyle büyüten ve küçülten bir bölüm var. Yani bunlar şuna yarıyor aslında, hani bir şeyde karar veremiyoruz. Böyle hemen iki küçültüp iki büyütüp hani görüntüsüne bakabiliriz özellikle bir rapor hazırlıyorken. Böyle 12 bence iyi gözüküyor. Bir altında arkadaşlar yazının kalın mı, italik mi, alt çizili mi olup olmadığını ayarlamamız için bir kısım var arkadaşlar. Nasıl yani kalın mı? Şöyle bir hemen başlıkları seçeyim. Ben bunların daha belirgin olmasını istiyorum. Hemen buna basıyorum. Bakın kalın yapıyor. Ya da italik yani eğik yazı yapması için ürün isimlerini böyle tıklıyorum buraya. Eğik oluyor. Ya da bir yanında bakın herhangi bir kelimenin metninin artık ne varsa hücrenin içinde onun yazının altının çizili olup olmadığını gösteren bir kısım var. Bakın tek çizgi ve çift çizgi seçeneklerini sunuyor bana. Bakın tek çizgi bu şekilde harflerin altında tek bir çizgi oluştu. Double dersem aynı şekilde yazıların altında 2 tane çizgi oluştu. Ya bu tamamen görsellikle alakalı ve neye ihtiyacınız varsa onu kullanabileceğiniz bir alan aslında. Kenarlıklara gelmeden önce şurada arkadaşlar arka plan rengi ve yazı tipi rengini ayarlayabileceğimiz 2 tane kısım var. Yanındaki kulakçıklara tıkladığımızda bakın bize aynı pencereyi gösteriyor. Sadece dediğim gibi arka plan ve yazı tipi rengi olarak değişiyor. Hemen seçelim alanı. Tıklıyorum arka planla ilgili kısmı. Bakın bize bazı renk seçenekleri veriyor. Açıktan koyuya giden ve aşağıda da standart renkleri veriyor. Şurada more colors yani daha fazla renk diye bir kısım var arkadaşlar. Burada da eğer bize sabit olarak verilen renkleri istemiyorsak daha başka belki bir ara renk ayarlamak istiyoruz. Buradan gezinerek istediğimiz rengi ayarlayabiliriz. Şöyle yanında seçenekler var ama bu ofisin hepsinde her sürümünde yok. Dolayısıyla ama bu seçenek yani more colors deyip daha fazla renk deyip buraya gelip istediğimiz şekilde ara bir renk, özel bir renk bulup uygulayabiliriz arkadaşlar. Ben şimdilik arka planı şöyle işte koyu bir renk yapalım, mavi yapalım istiyorum. Yazı tipi de bir yandaki de dediğim gibi şu kulakçığa tıklıyorum. Aynı ekran açıldı. Yine more colors'tan ara bir renk seçebilirim, ayarlayabilirim kendim. Ama ben buradan açık bir renk seçmek istiyorum. Çünkü koyu arka planda gözüksün diye. Şunu seçiyorum. Bakın bu şekilde oluşturdum. Ve arkadaşlar şu kısımda kenarlık kısmı. Kenarlık ne? Hücrenin etrafında bu çizgilerin farklı şekillerde biçimlendirebileceğimiz kısım arkadaşlar. Bakıyorum. Bakın burada belli başlı seçenekler sunuyor bana Excel. Normalde All Borders'ta başlayalım. Direkt tıklarsam arkadaşlar bakın ben tabii daha önce bir şey seçtiğim için Line Style onu da göstereceğim ama şöyle yapalım. Clear Format diyeyim. Şöyle baştan göstereyim. Evet. Arkadaşlar herhangi bir yere tıklıyorum. Buna tıkladığımda bakın bana belli başlı seçenekler sunuyor. Alt mesela kenarlık. Bakın tıkladığımda tıkladığım hücrenin altında bir kenarlık oluşuyor. Tıklıyorum üst kenarlık. Bakın üstünde bir seçenek oluşuyor. Sol kenarlık solunda. Yine tıklıyorum sağ kenarlık sağında. Ya da aşağıda bize belli başlı yine seçenekler sunuyor. Diyor ki no border. Hayır ben kenarlık istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Seçebilirim alanı. No border'a tıklarsam kenarlığı mevcut uyguladığım kenarlıkları zaten götürecektir. Ya da all borders dersek tüm kenarlıklar ki bunu şöyle bir alanda yaparsam daha doğru olur. Bakın all borders dersem tüm kenarlıkları seçtiğim alandaki tüm kenarlıkları veriyor. Ama bir altında bakın outside borders diyor. Yani seçtiğim alandaki dış kenarlığı sadece
bu şekilde bana yapabilirim diyor. Ya da bir altında thick box border diyor. Yani kalın dış kenarlık çizgisi. Bakın tıklıyorum, etrafına kalın bir çizgi verdi. Ya da altında bakın belli başlı yine seçenekler var. Bottom double border, alt tarafa çift çizgi diyor. Hücrenin altına diyor ben çift çizgi çekebilirim diyor. Bakın tıklıyorum, altında çift çizgi. Yani bunların hepsi, yani Excel'in bize verdiği özellikler ama biz bunları kendimiz de oluşturabiliriz. Bakın burada başka seçenekler de var. İşte altta 3 çizgi, 2 çizgi, üstte tek çizgi gibi. Belli başlı seçenekler var. Bunların hepsini ben kendim de oluşturabilirim arkadaşlar. Peki biraz önce olduğu gibi renkli nasıl yapabilirim? Şurada da bu arada draw borders, yani kenarlık çiz diyor. Kendim de böyle tek tek işaretleyerek çizebilir ve buradaki silgi işaretinden anlayacağınız üzere bu silgiyle de onları silebilirim. Ama bu çok kullanılan bir kısım değil. O yüzden direkt altına geçmek istiyorum. Bakın burada line color diyor. Yani ben bu kenarlıkların rengini arkadaşlar ayarlayabilirim. Deminki gibi. Mesela ne yapayım? Mor yapayım. Böyle bir kalem çıktı bakın. Tıklıyorum. Tıkladığım yer o renk oluyor. Mor istedim ya, mor renge geliyor. Peki ben başka line style'ını değiştirebilir miyim arkadaşlar? Yani çizgi stilini değiştirebilir miyim? Sadece bana burada verilenler mi? Hayır. Bu line style'a basıp bakın çift çizgi de isteyebilirim ben. Yine tıklarım. Bakın tıkladığım yerler çift çizgi oluyor arkadaşlar. Peki ben bunu sadece bu şekilde mi yapabilirim? Tabii ki hayır. Bu alanı seçebilirim arkadaşlar. Bu kenarlığa gelip bakın more borders en altta daha fazla kenarlık diye bir seçenek var. Tüm bu Excel'in bana o kulakçığa bastığımda yaptığı şeyleri, verdiği seçeneklerin hepsini ben burada kendim oluşturabilirim. Bakın öncelikle ne yapabilirim? Line style diyor. Çizgi stilini seçebilirim. Böyle kesikli atıyorum bir çizgi seçeyim. Line color diyor. Çizgi rengini seçebilirim. Şu kısmı seçtiğim için ve koyu arka planı seçtiğim için açık bir renk seçmek istiyorum. Şöyle mavinin bir tonu olsun. Ve burada da bakın hangi şeyi istiyorsam kenarlığı, bakın alt kenarlığı seçiyorum, üst kenarlığı seçiyorum, sol seçiyorum, sağ seçiyorum, ortayı seçiyorum. Yine buradan da ortayı seçiyorum. Bakın tüm kenarlıkları burada kendim, bakın mesela çapraz da var. Çapraz da seçebilirim. Ya da sadece burada üstte outline diyor. Dış kenarlık da seçebilirim. Inside diyor. İç kenarlık da sadece seçebilirim. Yani deminki o kulakçığa bastığımda var olan seçenekleri aslında ben burada kendim tek oluşturabilirim arkadaşlar. Ve bu dediğim gibi bu pencere, yani bu kulakçığa bastığımızda en altta daha fazla kenarlık dediği kısımdaki bu pencerede bakın üstte farklı sekmeler de var. Bu sekmeler arkadaşlar aslında hücre biçimlendirme ile ilgili alakalı tüm ayarları yapabileceğimiz sekmeler. Ve şurada fill ve font dediğimiz kısım da aslında şu ikisi. Fill arka plan rengi ayarlama. Onun özelleştirilebildiği pencere olarak karşımıza geliyor. Yani buradan da yapabiliriz, buradan da yapabiliriz. Ama burada bakın şöyle bir seçenek de veriyor. 2 tane renk seçmemizi istiyor bizden. Neden? Biz bir tane daha renk seçip şuradaki desenlerden birini hücrenin arka planı olarak atayabiliriz. Ya da font diyor. Deminki gibi buradaki yazı tiplerini biz buradan da seçebiliriz. Bold, italik, işte kalın, eğik, neyse buradan onu seçip yazı tipini buradan seçip rengini de buradan seçip, yani burada yaptığımız tüm ayarları böyle bu şekilde de yapabiliriz. Ve şurada da 3 tane efekt dediğimiz kısım var. Bunlar da şunu gösteriyor, onu da göstermiş olayım. Strike Though dediğimiz kısım arkadaşlar yazıyı ortası çizik hale getiriyor. Superscript dediğimiz kısım, mesela 5 üzeri 2 yazıyoruz ya, o 2 üstte duruyor ya biraz. Hücrenin bir tık daha yazıyı üstüne alıyor. Ve subscript dediğimizde aynı şekilde nasıl 5 üzeri 2 ise mesela logaritma 2 tabanında diyoruz ya, o 2'yi aşağı yazmamız lazım. Bu subscript de bu işe yarıyor. Aşağıya yazıyor, yani hücrenin bir tık altına yazıyor. Ama şu an bunları tabii ki ihtiyacımız olmadığı için kullanmayacağız. Sadece yeri gelmişken bahsetmek istedim. Şu 3 kısım dediğim gibi şu an şurada ayarlarını yaptığımız kısım. Buraları buradan da kullanıp özelleştirebiliriz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ve bu yanda olanlar da şuradaki kısımlar ve onları bir sonraki videolarda inceleyeceğiz. Ben şimdilik bunları seçtim arkadaşlar. Color'ı seçtim mi? Okey diyorum. Bakın ne yaptı? Bana çok da güzel görünmedi gözüme şu an ama yine de göstermiş olduk. Arka planını, çizgileri, seçtiğim alanda yaptığım tüm özelleştirmeleri bana bu şekilde arkadaşlar gösterdi. Yani ben dediğim gibi bu arada bu alanı seçip
kenarlıklardan mor borders dedim ya. Yani ben bu özelleştirme kısmına sağ tıklayıp seçtiğim alanda format cells, bakın hücre formatları, hücre biçimleri diye de Türkçe kullanıyorsanız var olabilir. Buraya tıklayıp da ben bu kısma gelebilirim arkadaşlar aslında. Yani oradan da yapabilirim, buradan da gelebilirim. Nasıl kolayınıza geliyorsa, eğer hızlı kullandığınız şeyler bu kulakçıklarda, buralarda varsa oradan da yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp da o pencereye geçip de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu özelleştirme ve biçimlendirme kısımları dediğim gibi tamamen görsellik ve ihtiyaca göre değişen şeyler. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ki zaman içinde görselleri gördükçe daha yaratıcı şeyler yapmaya da başlayacaksınızdır. Dolayısıyla şimdilik arkadaşlar bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonrasında diğer biçimlendirme kısımlarına geçiyor olacağız. Teşekkür ediyorum.